Seni zaman makinesine bindiriyorum. Geri gidiyoruz. 1917. Çarlık Rusyası'nın çöküşünden doğan 20. yüzyılın en güçlü, en korkulan, en çok tartışılan siyaset yapısına, Sovyetler Birliği'ne. Ve bu şehirde gördüğün gibi Harry Potter'ın heykeli var. Çok ilginç bir yerdeyim şu anda gerçekten. Özerk bir cumhuriyetteyim. Hiçbir ülkenin tanımadığı, hiçbir kimsenin varlığından bile haberi olmadığı, kendi parasını ve kendi parlamentosunu kuran bir ülkedeyim. Ülke içerisinde ülkedeyim. Böyle aklınıza direkt Sovyetler Birliği deyince her yer gri gri bina gelmesin dostum. Güzel mekanların olduğu, Sovyetlerin ruhunu yaşatan bir yerdeyiz şu anda. İyi konuştum ha, iyi dedim. Sovyetlerin en sert enkazı diyebiliriz burası için. Merhaba Türkiye. Başka? Hoppa. Tamam. Seni bugün haritada olmayan bir ülkeye getirdim. Adı Transdniester. Resmi olarak hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Moldova haritasında yukarıdan aşağı giden bir çizgi olarak görülen bu toprak parçası 1990 yılından beri kendi kendini yöneten, kendi ordusunu kuran, kendi parasını basan ve kendi başkanını seçen paralel bir devlet. Sovyetlerin en sert enkazı diyebiliriz burası için. Transdniester'in hikayesi 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılma sancısıyla başlıyor aslında. Sovyetler döneminde Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin doğusunda kalan bu toprak sanayileşmenin kalbiydi. Fabrikalar, enerji santralleri, ağır sanayi tesisleri burada kuruldu. Ve bu bölgede Romence konuşan Moldovalılardan çok Ruslar ve Ukraynalılar yaşıyordu. 1990'da Moldova Sovyetlerden ayrılmaya hazırlanırken Rumence'yi resmi dil ilan etti ve Latin alfabesine geçeceğini söyledi. İşte o an doğuda Rusça konuşan halk ayağa kalktı. Biz Moldova değiliz, biz Sovyetiz, biz Rusuz ve 2 Eylül 1990'da kendi bölgelerinde yani burada bağımsızlıklarını ilan ettiler. Sağ tarafımda gördüğünüz Abhazya, yeşil beyaz, bir el ve 7 adet yıldızın olduğu bayrak. Sol tarafımda gördüğünüz sarı, kırmızı ve beyazdan oluşan Güney Ossetya bayrağı. Abhazya ve Güney Ossetya bayrağının tam ortasında Transdniester bayrağını görüyorsunuz. Transdniester bayrağında orak, çekiç, kırmızı ve yeşil. Sonra bu şekilde döndüğümüzde bir bayraklar topluluğu ve başını Rusya'nın çektiği, Rusya yanında da en büyük olarak Transdniester'in bayrağı. Moldova'dan bağımsızlığını ilan ettiği tarih 1990. Hiçbir Birleşmiş Milletler ülkesi tarafından tanınmıyor. Rusya'dan askeri ve ekonomik destek oluyor. Abhazya, Gürcistan'dan kopan Karadeniz bölgesinden bir yer. Rusya ve birkaç ülke tarafından tanınıyor. Transdniester ile kardeş devlet gibi ilişkileri mevcut. Güney Ossetya, Gürcistan'ın kuzeyinde 2008'de Rusya ile savaş sonrası bağımsızlığını ilan etti. Rusya tarafından tanınıyor ama dünya tarafından tanınmıyor. Transdniester gibi. Şimdi Trispol şehrindeyiz. Transdniester'in başkenti. Neden bu bayraklar var diye soracaksın. Transdniester bizim gibi tanınmayan kardeş devletler olarak tanımlıyor bu bayrakların olduğu ülkeyi. Bu bayraklar orada dalgalanıyor diye Transdniester o bölgeleri resmen tanımış değil. Ama biz aynı kaderi paylaşıyoruz mesajını artık nereye vermek istiyorlarsa oraya vermek için bu bayraklar burada dalgalanıyor değerli dostlar. Şurada yazan yazımız Tiraspol yani Transdniester'in başkent şehri. ...1992'de kısa ama kanlı bir savaş patlak verdi. Moldova ordusu ile Transdniester'in kendi milisleri ve Rus 14. ordusu arasında çıkan çatışmalarda 1000'e yakın insan hayatını kaybetti. Ve 100.000'den fazla sivil yerinden edildi. Savaş Rusya'nın desteğiyle ateşkesle bitti.
Ama Transdniester fiilen kendi yolunda devam etti. Kendi ordusu, kendi sınırı, kendi bayrağı. Bugün Transdniester'in kendine ait bir parlamento, bir başkan, bir polis gücü, bir gizli servisi, Rus KGB'si değil ama kendi gizli örgütü ve 7.000 kişilik bir orduya sahip. Kısaca Sovyetler Birliği nedir? Soyuz, Sovetski, Sosyalistiçeski Respublik. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Kuruluş tarihi 30 Aralık 1922, dağılma tarihi 26 Aralık 1991. Dostum, Sovyetler Birliği temelde tek partiyle yönetilen, sosyalist ekonomi uygulayan, devletin her şeyi planladığı, baskıcı ama bir yandan da süper güç olan bir komünist devlettir. Arkamda gördüğünüz Lenin'in liderliğinde kuruldu, Stalin'le büyüdü, Brejnev'le zirve yaptı, Gorbaçov'la dağıldı. Şimdi Sovyetler Birliği hangi ülkelerden oluşuyordu? 15 ayrı ülkeden oluşuyordu. Şimdi fiilen Moskova'ya bağlıydı. Cumhuriyetler şunlar. Ana güç Sovyetler Birliği'nin kalbi Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan olarak 15 ülkeden oluşuyordu. Her biri görünüşte özerk olsa da dış politika, ekonomi, ordu ve medya hepsi Moskova kontrolü altındaydı. Her şey 1917 Bolşevik devrimiyle başladı. Lenin ve yoldaşları Çarlık Rusyası'nı devirdi. Başta sadece Rusya Sovyetleriydi. Sonra diğer Sovyetler eklendi. 1922'de 4 kurucu cumhuriyetle SSCB kuruldu. Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kafkasya Federasyonu. Kafkasya Federasyonu sonra Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'a bölünecekti. 1924'te Lenin'in yerine Stalin geçti. O andan itibaren Sovyetler Birliği bir devrimci ütopyadan dev bir merkezi imparatorluğa evrildi. Nasıl bir sistemdi bu? Tek parti, komünist parti her şeydi. Gizli servis, KGB her yerdeydi. Planlı ekonomi vardı. 5 yıllık planlarla her şey devlet tarafından belirlenirdi. Sansür, medya, sanat, ifade özgürlüğü devletin denetimindeydi. Silahlanma, Soğuk Savaş'ın en büyük askeri gücüydü. Uzay yarışı, ilk uydu, uzaya ilk insan hep Sovyetler döneminde çıktı. Ama halkın çoğu bu sistem için kıtlık, kuyruk, baskı ve özgürlüklerin yokluğu demekti. Şimdi dostum, Sovyetler Birliği neden dağıldı diyeceksin. 1980'lere gelindiğinde Sovyet ekonomisi çökmeye başladı. Petrol gelirleri düştü. Afganistan Savaşı ekonomiyi yuttu dostum. Teknolojik rekabet kaybedildi Amerika ile olan. Halk sistemden bıktı. 1985'te iktidara gelen Gorbaçov sistemi kurtarmak için açıkça söylemek gerekirse açıklık ve yeniden yapılandırma politikalarına başladı. Ama kontrolü elinde tutamadı. 1990'da Baltık ülkeleri bağımsızlıklarını ilan etti. 1991'e geldiğimizde artık Sovyetler çökmeye hazırdı. Belomov Anlaşması, Rusya, Ukrayna ve Belarus liderleri Sovyetler Birliği'nin resmen sona erdiğini ilan etti. Sovyetler Birliği artık yoktur denildi. 21 Aralık 1991'de 11 eski Sovyet Cumhuriyeti'nin bağımsız Sovyetler Cumhuriyeti kurduklarını ilan ettiler. 26 Aralık 1991 ve Sovyetler Birliği resmen dağıldı. Sovyet yemekhanesine gidelim mi? Bir öğle yemeği yiyelim sizlere. Arkadaşlar, böyle bir yere geldiğinizde sizlere yemenizi tavsiye ettiğim en güzel şeylerden biri borş çorbası. Hani domuz yemeyen biriyseniz bunu sipariş verirken söylemeniz gereken şey gavyadina. Yani gavyadina derseniz gavyadina dana etidir. Tavuk etli borş da var, dana etli borş da var, domuz etli borş da var. Bu sizin kendi seçeneğiniz artık. Onun yanında çok ilginçtir ki şöyle küçük 50 milim bir vodka geliyor yanında ve yanında bu gördüğünüz
Yoğurt gibi olan şey de smetana, yani kaymak diye geçer burada. Kaymağı borşun içine atıp karıştırıp afiyetle yiyebilirsiniz. Spasiba. Matruşka ile gelen bir çek düşünün. Bakalım ne kadar tutmuş hesabımız. Toplam borcumuz 134 ruble. Şimdi size şunu da göstermek istiyorum. Bahşişle beraber 150 ruble verelim. Hesabımızı 50 ruble, 100 ruble. Bunlar ilginç değil. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Bakın. Plastik paraları. 10 ruble. Plastik böyle köşeli bir paraları var. Sonra 5 ruble. İlginç bir şekilde 25 ruble. 10 ruble ve 1 ruble. Benim en ilgincime giden, ömür boyu saklayacak olduğum bu 10 ruble. Çok iyi. Çok iyi 10 ruble. Şu şekilde bir kafe düşünün. Bakın kasasına bakın. Тебе спасибо большое, без сдачи у меня, хорошо? Тебе спасибо. Bakın bu şekilde. Все прекрасно было. И вы тоже прекрасны. Wi-Fi şifresine göz gezdirmenizi istiyorum. Sovyetler Birliği'ne dönüş mü oluyor? Evet. Artık hoşça kal diyebiliriz bu Sovyet restoranına. Şöyle küçük bir tur atalım. Dağıldılar. Ama bağlar kopmadı. Her ne kadar bu ülkede bağımsızlıklarını kazananlar olsa da Moldova, Ukrayna, Belarus, Orta Asya ülkeleri Rusya ile olan bağlarını tam olarak koparamadı. Bugün Transdniester, bulunduğum yer, Donetsk, Abhazya, Güney Ossetya gibi bölgeler bu postmodern Sovyet boşluğunun hayaleti olarak hala günümüzde gündemde. Yani dostum, Sovyetler Birliği sadece bir devlet değil, bir çağdı. İnsanların üzerinde korkuyla kurulan bir ütopya hayaletiydi. Yüz milyonlarca insanların hayatı şekillendi. Ve şimdi dağıldı. Ama izleri hala Kafkasya'da, Orta Asya'da ve elbette şu an bulunduğumuz Transdniester'de. Bugün adım attığın her sokak, gördüğün her bina, konuştuğun her insan sana o eski dünyadan bir iz taşır, bir iz anlatır. Dostlar, unutmadan söyleyeyim, Transdniester'in kendine ait plakası da var. Bakın, bu Transdniester'e geldiğinizde göreceğiniz plaka ve bu da Moldova plakası. Evet, gördüğünüz... Нашла. Я хотела бы попросить Инстаграм. Я был там. Даже этот памятник Ленина, парк авиации, вот в ту сторону, Да. не был там. Не был там самолет, экспонат самолета. Хорошо. Очень красиво тоже парк. Это прям идти Потом хорошо. куда после этого?
Я в центре был, оказывается, центр там, да? Да, центр там. Центр там находится. Ну, посмотрю, погуляю. Все. Давай, пока. Увидимся. Bitti. Çekecek bir şey kalmadı şehirde. Ne yapacağız? Nerede miyim dostum? Dünya tarihini derinden etkileyen, tarihi baştan yazdıran kişinin heykelinin yanındayım. Evet, Harry'nin yanındayım. Ve bu şehirde gördüğün gibi Harry Potter'ın heykeli var. Bu şehirde, Transdinyester'de Harry Potter'ın heykeli var. Ankara'ya gittin mi diyeceksin. Dinozor heykellerini görmedin mi diyeceksin. Bizim Ankara'da da her yerde dinozor heykeli var diyeceksin. Ya burada çok mu Harry Potter'ın heykelinin olması? Abes mi? Ne? İlginç mi senin için? Ha? Olamaz mı? Bu çocuğun günahı ne? Niye oğlum? Bu çocuğun hiç heykeli olmasın. Harry, dostum. Allah'ım yarabbim ya. Приднестровский государственный университет, 1930. Bu şekilde uzunlamasına bir parkı da var. Şehirde gitmediğim yer kalmadı. Yok. Park, bahçe, kafe, restoran dışında
Çektiğim yerler dışında hiçbir şey yok. Kumarhane var. Kumarhaneye gelmek isteyenlere duyurulur. Moldova'ya gelince kaçamak yapabilirsiniz buraya. Moldova'ya 2 saat uzaklıktayım bu arada, haberiniz olsun. Gelip burada kumar oynayabilirsin. Şöyle güzel güzel tatlı tatlı kafeler var. Bak, köşe başına ne kadar şık. Kimdir bu Şerif? Nedir bu Şerif diye soracaksınız değil mi? Burası Şerif'in süpermarketi. Hadi girelim içine. Ben Arif Sayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip altına yorumlarını yazarsan beni çok mutlu edersin dostum. Ve ben senin yorumlarından sonra neler yapacağımı, nerelere gideceğimi ve nasıl hareket edeceğimi ona göre şekillendireceğim. Hiçbir ülkenin tanımadığı, kendi para birimi, kendi parlamentosu, kendi pasaportu olan ülkeden elveda. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.